Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu güzel poğaçalarımızı yapmak istiyorsanız, bunları öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelin. Kanalımda arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım bunlar var. Evet arkadaşlarım, kanalımdaki arkadaşlarım, bu bir dakikasını short videosu olarak atacağım. Sizler de biliyorsunuz zaten. Geriye öteki arkadaşlarım da buyurun gelin. Bu güzel mis gibi poğaçalarımızı yapın. Mis gibi siz de yapın, siz de deneyin. Ve bu tarifi kanalımdan bakabilirsiniz. Kanalıma bakabilirsiniz. Bu tarifi görmek için, öğrenmek için arkadaşlarım. Bunu başa yükleyeceğim. Bu şekilde çok güzel bir tarif. Şu şekilde içinde açalım. Şöyle çok güzel kabardı. Arkadaşlar bayatlamayan bu poğaçamızı arkadaşlar sizler de yapın. Pastane poğaçasıdır bu. Evet arkadaşlar çok meşhur bir poğaçadır. Sizler de yapın. Bu şekilde birebir tarifini öğrenin. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gecenin saat 1'inde, tam saat şu an 1. Gündüz akşama kadar iş tuttuğum için vlog atamıyorum. Abone sayılarım düşmeye başlamış. O yüzden mecburen sizlere bir poğaça yapayım dedim arkadaşlar. Bu poğaçada herkesin bildiği güzel bir poğaça tarif ama arkadaşlar emin olun bu poğaçayı da şu şekilde ben şöyle göstereyim. Şu şekilde tripodumu bir şeye koydum. Arkadaşlar malzemelerimiz neler? Onu her şeyden önce bir söyleyelim. 175 gram yağ, tereyağı arkadaşlar. 175 gram yağ. Yalnız mayam benim pak maya olması gerekiyor arkadaşlar. Ama bu yağ belki biraz fazla gelebilir. Ben erittim. Önceden aslında bu yağı benim yapmam lazımdı. Çıkarıp yumuşatmam lazım sevgili arkadaşlar. Ama eritmek zorunda kaldım. Çünkü taş gibi sert. Ona göre de unumu ayarlayacağım. Evet sevgili arkadaşlar. 175 gram tereyağını erittikten sonra suyumu da arkadaşlar şöyle ılık su yaptım. Çünkü pak maya değil. Pak maya olmadığı için. Şimdi her şeyden önce 2 tane yumurta arkadaşlar, birinin sarısını alıyorum. Hepimizin yaptığı gibi bir tane yumurta, iki tane yumurta kırıyorum arkadaşlar. Burada 4 bardak var. Un var. Sevgili arkadaşlarım. 4 bardak un var burada. Ama ben 5. bardağı kenara koydum. Çünkü 5. bardak kenarda olacak arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş atmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlarım, şu kenarda şöyle mayamızı şöyle kenarda koyalım. İyi geceler. Yatıyor etmiş eşim. İyi geceler canım. Ondan sonra mayamızı bir paket maya koyacağım arkadaşlar. Yaş maya, özellikle yaş maya koymanızı tavsiye ediyorum. Ama benim şu an mayalarım çok fazla, yaş mayam var ama bayağı uzun zamandır duruyor. 1 senedir orada durduğu için mecburen bundan koyuyorum arkadaşlar. Ama size özellikle 10 gram, şurada da yarım var. 10 arkadaşlar 15 gram maya koydum. Siz de bir paket yaş maya koyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz o daha hızlı geldiği için o yaş mayadan birazcık daha az koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? 2 yumurtanın akını koyduk. Sarısını yüzüne buraya koyuyorum. 1,5 paket normal mayadan koydum. Siz yaş maya koyun, 1 paket. Ondan sonra 1 bardak yoğurdum var arkadaşlar. Yoğurdu da şuraya koyuyorum. Şöyle ve suyumu bir çalkalayayım burada. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şurada mayamı şöyle bir acık karıştırayım arkadaşlar. Suyun hepsini koymayayım. Şimdi unumu şöyle alayım. Bir kaşık bu şekilde şeker arkadaşlar. Şu kadar da tuz. Yani 3 kaşığı 3 şeker kaşığı arkadaşlar. Ama ben bu tuzun bu kadarını bırakacağım. Çünkü benim peynirim biraz yağlı, az olsun arkadaşlar. Tuzum az olsun. Normalde 3 çay kaşığı
tuz koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle mayamı burada bir ayrıyetten şöyle karıştırdım. Arkadaşlarım. Şöyle karıştırdım. Unu da kontrollü bir şekilde, suyu da unu da kontrollü bir şekilde koyacağız. Evet arkadaşlar. Bakacağım eğer şeyse. Çünkü bunu yağı çok tam anlamıyla tartmadım arkadaşlar. Sadece göz kararı, benim bir paketler var ya. Onlar 50'şer grama ayrılmış. Ona göre ölçüp koyuyorum arkadaşlar. Yağı. Yağ 175 gram olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Ben tereyağı kullanıyorum. Normal paketlerdeki yağlardan da kullanabilirsiniz. Dedim kaliteli olsun. Tereyağı koydum. Evet sevgili arkadaşlarım. Yağımın eritilmemiş olması gerekiyor. Çok sertti. Mecbur kaldım eritmeye sevgili arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yavaş yavaş yoğuruyoruz. Bir bakalım, eğer suyumuz azsa biraz daha ilave edebiliriz sevgili arkadaşlar. Şu şekilde hamurumu şöyle yoğuruyorum. Arkadaşlar bütün kapıları boyadım. 2 tane kapım kaldı. Onu da yarın boyayacağım. Çok yoruldum. Bana zor geliyor demiştim. Mecburen o kapıyı da yarın boyayacağım artık. O 2 kapıyı bugün dinlendim. Sevgili arkadaşlar. Çok yorulmuşum gerçekten. Uzun zamandır böyle ağır işler yapmadığım için çok yoruluyorum. Evet arkadaşlar, unumuz burada ben 4 koydum diye düşündüm ama 5 koymuşum. Çünkü 5 su bardağı buna tam geliyor. Ben 5 su bardağı koymuşum. 4 koydum zannettim arkadaşlar. 5 su bardağı un. 175 gram yağ. Az bir şey daha buna su ilave edeceğim arkadaşlar. Biraz yumuşak bir hamur olsun. Çok az ilave edeceğim. Büyük bardak olduğu için şu bardakla arkadaşlar, bu bardakla koyun. Ben bundan büyük olduğu için benim unum birazcık fazla geldi. O yüzden birazcık daha ilave edeceğim. Arkadaşlar. Az bir su daha ilave edeceğim. Ama siz bu bardakla yapın arkadaşlar. Bununla 5 bardak olmalı. Şununla 5 bardak olursa bu verdiğim malzemeler tam geliyor arkadaşlar. Bir de yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğü az bir şey koydum. Evet, şu şekilde yoğuruyoruz mayalı hamurumuzu. Sevgili arkadaşlar, buraya da un yaptım, dökmüşüm. Nasıl döktüğümü fark edemiyorum ya. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, bu aralar işte dediğim gibi, size geçen anlattığım gibi birçok işim var ama YouTube ne yazık ki senin işini dinlemiyor. Maalesef video atman gerekiyor. Video atmazsan olmuyor arkadaşlar. Günlük vloglardan da atıyorum ama sürekli de kapı boyası atamam. Bu aralar kapı boyası da bitirmek üzereyim zaten. Şuraya yapmışım. Yerler çıplak. Ders çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım, sizlere gelemiyorum bu ara. Beni bağışlayın ama bunu söz veriyorum. Oynama listelerinizden telafi edeceğim. Yani gelemediğim, hani arkadaşlar çok yorgun düşüyorum. O yüzden oynama listelerinizden telafi edeceğim sevgili arkadaşlar. Onları açacağım. Sırf bu işin yüzünden. İşte gecenin saat 1'inde bu şekilde bir poğaça yapmaya çalışıyorum. Bunun da gelmesi arkadaşlar 40 dakikamı sürer artık. Sıcak fırına atacağım bunu arkadaşlar. Fırını ısıttım. Sıcak fırında kabaracak. İnşallah iyi olur. Valla olmasa da gecenin bir yarısı yaptığım için reçeteyi de tam uyguladım ama tam uygulayamadım aslında reçeteyi. Tam uyguladım desem yalan olur. Mesela yağ olması gerekiyordu. Belki de bu yağ biraz az geldi. Çünkü bir paket yağdan biraz az olması lazımdı. Yağ biraz herhalde az geldi. Çünkü yağ biraz daha koymam gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Biraz ondan biraz bundan derken ama başka çarem yok. Bu şekilde sert konacak arkadaşlar yağ. Yağı sert koymanız gerekiyor. Yani sert dediğim, hani böyle katı şekilde konacak. Ben eritmek zorunda kaldım gece olduğu için. Evet, bu şekilde bunu böyle alıyoruz ve yoğurduk hamurumuzu. Biraz
Şöyle yedireyim. Yağım biraz az gelmiş belli. Göz kararı koydum ama 175 gram yağ konması gerekiyor arkadaşlar. Buna 5 bardağı 175 gram. Aslında bir mutfak terazisi alsam benim için çok iyi olacak da. İşte alırız elbet. Bir gün alırız. Eğer şimdi kabardı. Kabarmazsa sabah devam edeceğim pişirmesine. Sabaha kadar kabarsın. Şunun adını arkadaşıma kullanayım diye atmadım. Yeni maya almam lazım. Saçlarınıza sürerseniz mayayı arkadaşlar duruyor. Maya saç dökülmesin duruyor. Ben de kullanmadım da öylece duruyor. Bayağı da çok yani. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu hemen tepsimize alıyoruz. Unumuzu şöyle alalım kenara. Vaziyette vereceğiz. Bak eritemiyorum çünkü buzluktan çıkarttım. Arkadaşlar son anda yapmaya karar verdim. Çünkü baktım abonelerim gidiyor. YouTube diyor ki çalış diyor. Sen benim diyor şeyimsin diyor. İşçimsin diyor. Çalışmazsan abonelerini kapatırım diyor. Arkadaşlar hiç doğru düzgün vlog paylaşamayıp kimseye gidemememe rağmen YouTube bunu yaptı. Yani demek ki o spamlar şeyden olmuyor. Abone silinmesi şeyden olmuyor. Hani birbirinize falan gitmeden bilmem neden. Ben birbirimize de gitmiyorum. Arkadaşlar şu şekilde. Evet hamurumuzu yoğurduk. Poğaça hamurumuzu. Arkadaşlar. Elimden sürekli maydanoz bulaştırıyorum. Şimdi tepsimi de hazırladım. Arkadaşlar şu şekilde tepsim de hazır yanımda. Şurada hemen yanınızda yapacağım. Şunu hemen küçük yuvarlaklar alıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde küçük yuvarlaklar alıyorsunuz. Bunları da şöyle içlerine biraz daha büyük alayım az bir şey. Şu şekilde keserek de böyle kesip şak yuvarlakları alabilirsiniz arkadaşlar. Büyüklük hepsini aynı gramajda yapmanıza gerek yok. Evinizde yapıyorsunuz. Evinizde yaptığınız zaman fark etmez. Büyüklü küçüklü olabilir. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Mutlaka olan herhangi bir maya, herhangi bir marka olabilir. Yaş maya. Arkadaşlar şu şekilde şöyle yapıyoruz. Şimdi bunun içine benim peynirim biraz tuzlu olduğu için köy peyniri şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Birer tane koyuyorum içine. Peynirlerin. Peynirli olsun, sade olmasın. Yarın çalışma var yoğun bir şekilde. Bir çayla belki şey yaparız, tüketiriz. Aralıkları 2'şer parmak olacak tepsiye. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle olacak. Çünkü bastıracağız. Şöyle 2 parmak 3 parmağa yakın olacak işte. 2,5 parmak falan. Tepsiye dizim arası. Ben size göstereyim. Bunu da kullanmadım. Şu şekilde arkadaşlar size atacağım bundan sonraki vlogum yine belki bir ders çekersem o olur. Yine araya yine biraz tatlı falan da tatlılara da geçeyim. Ama tatlıyı mümkün olduğu kadar yapmamaya çalışıyorum. Benim şekerim arttı bu aralar. Artmıştı yani düşürmeye çalışıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Yiyemezsek buzluğa koyarız. Birer ikişer böyle çayla arada bir çıkarırım arkadaşlar. Bunlar bize kalıyor yani. Yapmasan olmuyor. Yapsan da bir türlü. Bu ara dün gece saat 2'de 3 türlü yemek yaptım arkadaşlar. Ama çekmedim çünkü çekseydim keşke diye de düşündüm. Günlük vlog atayım bari bu aralar. Size aslında özel hani ben bu poğaçaları herkes yapıyor. Pastane poğaçaları diye yapmıyorum arkadaşlar. Bu poğaçaları herkes yapıyor zaten diyorum. O yüzden ben yapmıyordum ama şimdi yani poğaça tarifi de olsun. Yalnız katı yağ olacak, yumuşatılmış, dışarı çıkarılmış katı yağ olacak. Mayanız yaş maya olacak. Daha güzel sonuç verir arkadaşlar. Bu biraz soğuk oldu.
şeyimiz zaten soğuk olursa çok güzel olur. Şimdi sıcak fırını ısıttım, kapattım arkadaşlar. İçerisine koyacağım bir tepsilik. Bu şekilde yapıyorum. Bu fırında mayası gelecek ve şişecek. Vallahi 2'ye kadar müsaade buna. Maya çünkü soğuk yoğurduk. Geldi gelmezse sabaha kadar kabarsın orada. Sabah kalktığımızda artık pişiririz, size gösteririz. Çünkü kabarması tepsi mayası. Bu mayalılarda arkadaşlar tepsi mayası büyük ihtimal gelir o sıcakta. Çünkü dışarısı soğuk arkadaşlar. Bizim ev de soğuk. Bizim ev yerler çıplak olduğu için yerleri daha sermedim. Yarın da işte kapıyı bitirirsem bir günde işte o derzlere falan uğraşırız. 1-2 gün. Ondan sonra evlerimiz artık yavaş yavaş silip sermeye başlayacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şöyle şunda 2 tane küçük yapayım. Şöyle küçük yapayım. Yeni şeylerden öğreniyor olabilirsiniz ama bunlar bizim eskiden yaptığımız orijinal tarifler. Arkadaşlar bu reçeteler oğlumun arkadaşı vardı pastacı. Onlardan görüyorduk. Benim var zaten öyle bir tane daha var. İnşallah bu mayayla istediğimiz randımanı alabiliriz diye umarım yani diye düşünüyorum. Şöyle çöküyoruz arkadaşlar şu şekilde. O pastanesi vardı. O bir tane. Ondan arkadaşlar biz ondan falan alıyorduk. Daha birbirimizden alıyorduk. Eskilerden. Yalnız yağınız arkadaşlar tekrar ediyorum. Yağınız yumuşatılmış dışarıda olan yağ. Böyle eritmeyeceksiniz. Mayanız da mayası olacak. Biraz fazla geldi ama bir tepside halletmem gerekiyor. Uğraşamam bunu şimdi bu saatte. Mayanız da arkadaşlar yaş maya olacak. Sonra artık bitiriyorsun. Yumurtasını sürüyoruz. Bu şekilde maya gelmeden bu şekilde yumurtayı sürüyoruz arkadaşlar. Sonra fırına koyuyorum. Isıtılmış fırının biraz geri soğuduğu için tekrar ısıttım. Şu şekilde bir tane yumurta buna yeter arkadaşlar diye düşünüyorum. Şu şekilde. Bu şimdi fırında bunun mayasını bekleyecek. Gelecek artık Allah bilir ne zamana gelecek. Ne zaman gelirse o zaman çekeceğiz. Ama mutlaka tepsi mayası gelecek arkadaşlar. Gelmezse olmaz. Tepsi mayasının gelmesi lazım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir hemen hepsine şu şekilde. Şimdi artık rahat sürebiliriz. Bu şişip iyice kabarması gerekiyor. O yüzden ıslak maya dedim size arkadaşlar. Mutlaka ıslak olması lazım. Yoksa ötekiyle aynı tadı da yapmaz. Daha biraz hafif farklı olur. Ama siz ıslak maya yapın. Aynı birebir olacak. Ne koyduk içerisine arkadaşlar? Tekrar 275 gram 5 bardak un. Normal bardakla 5 bardak un. 1 bardak yoğurt. Ondan sonra bir paket 175 gram maya. Yani yağ. Arkadaşlar 175 gram yağ. O yağda nasıl hesaplayacaksınız? Size göstereyim. Arkadaşlar şu yağ bakın şu şekilde ben göz kararı hesaplıyorum. Bunların araları 50'şer gram ayrılmış. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yağı buradan 50, 100, 150 bak 50, 100, 150 şuradan azıcık alayım bu kadar. 175 gram bu kadar. Ben biraz az koymuşum bile yağını. Ama bu kadar yağ oluyor arkadaşlar. Böyle düşünün. Yani şu kaseyi neredeyse dolduruyor. Ben tereyağı kullandım. O yağdan kullanmadım. Şu unumu alayım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buna arkadaşlar pastacılar yapıyorlar. Pastaneciler ne yapıyor? Şöyle çatal çekiyorlar arkadaşlar. Şöyle çatal çekiyorlar. Şöyle çekiyorlar. Bunu pastanelerde yapıyorlar. Siz isterseniz çekin, isterseniz çekmeyin. Şu şekilde şöyle çatal çekiyorlar arkadaşlar. Normal yaptığımız yaş maya ile yaptığımız poğaça gibi olmadı ama oldu. Fena değil derim arkadaşlar. İnşallah olur. Çünkü 1,5 paket koyduk.
Evet arkadaşlar, pişirelim bakalım. Sonuçta görüşürüz. Eğer bu bugün gelmezse yarına kadar gelsin. Çünkü simitler falan hep soğuk suyla yapılır arkadaşlar. Ama fırın sıcaktır, yine de gelir. Şimdi bir atalım fırına, bekleyelim bakalım. 2'ye kadar yolu var. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi tepsi mayasını aldı. Bu şekilde bayağı doldu. Ve hemen ben almaz diyordum ama aldı. Gayet güzel. Şimdi hemen onu pişirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Pişsin bakalım. 200 derece 180'e doğru hafif çektim. Arkadaşlar. Benim fanla alt üst beraber çalışıyor. Kıvamımızı da yapalım. Çünkü sonucu göstereceğiz. Şort satmıyorum uzun zamandır, onu da atacağım. Kurban olduğum Allah vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı korusun. Ya Rabbil Alemin. Dertlere deva, hastalara şifa versin. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Ya Resulallah'ım. Ya Allah'ım ve ya Resulüm sen büyüksün. Allah'ta Muhammed Mustafa da Allah'ın Resulüdür. Sen büyüksün. Sen vatanımızı koru. O evlatlarımızı koru. Vatanımıza bolluk bereket ver. Polisimize, askerimize Allah'ım sağlıklar ver. Onlara sabırlar ver. O sınır boylarında uğraşanlara Allah'ım yavrularında beraber yaşamayı nasip eyle. Kurban olduğum Rabbim sen büyüksün. Evet arkadaşlar, dualarımızı kabul eyle. Bütün hastalarımıza şifa ihsan eyle. Ben şurada bizim 3 torunlarım hasta. 2 torunum hasta. Kızım hasta. Kayınvalidesi hasta arkadaşlar. Allah onlara da şifa versin. Kurban olduğum Rabbim bütün hastalara yanı sıra şifa versin. Grip salgını var. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Bu videoyu bu şekilde atacağım. Çok az editleyeceğim, yani çok az keseceğim. Ve sonuçta görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonuç çıkarayım artık. Tamamdır. Biraz daha gevrettim. Sonuçta görüşüyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Birazcık daha pişirdim. Az bir şey daha. Rengi tam bu şekilde olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Poğaçamızın rengi bu şekilde olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Biraz daha geriye alayım. Şöyle indireyim. Şu şekilde olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle iyice zoomlayalım. Bu şekilde olması gerekiyor poğaçamızın. Hatta şöyle kaldırayım birazcık ucunu. Bu şekilde olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, yeni videolarda buluşmak üzere. Kanalımda bu şekilde tarifler istiyorsanız arkadaşlar, bilemediğiniz şey yapmanız. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şekilde yalan yoktur. Ben size bir tane çok sıcak arkadaşlar şöyle böleyim. Bu şekilde arkadaşlar böldüm. Şöyle içini göstereyim. Çok sıcak. Şöyle alayım. Şu şekilde içini göstereyim. İçi de güzel, çok sıcak arkadaşlar. Bu gibi tariflerden haberdar olmak istiyorsanız, bunları öğrenmek istiyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Gelinler, okuyan kızlar, genç hanımefendiler. Evet arkadaşlar, şöyle tekrardan bir daha şu taraftan şöyle gösteriyorum. Bu şekilde oldu. Videomuz da burada bitmiştir. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.